Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetini bizim ailecek çok beğendiğimiz 3 kulaklı mantı, diğer ismiyle kaydırma tarifiyle geldim. Mantıya göre yapımı oldukça pratik bence. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 6 su bardağı unu alalım. 6 su bardağı undan 2 adet beze çıkıyor. 2 sefer açacağız yani hamurumuzu. 6 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuzu ekledim ve karıştırdım. Hamurumuzda sadece un, tuz ve su var. Farklı bir malzeme yok. Un ve tuzu karıştırdıktan sonra şöyle ortasını birazcık açıyorum. Orta kısmına su ekleyeceğim yavaş yavaş. Suyu kademeli bir şekilde ekleyelim. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak dokuda bir hamur olmalı. Çok fazla yumuşak olmamalı tabii ki. Birazdan hamurumun son halini sizlere yakından da göstereceğim. Azar azar su ilave ederek ilk olarak spatula ile karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Hamurum biraz kıvam alınca elimle yoğurmaya başlıyorum. Tezgahta daha rahat yoğurduğum için ve daha güzel yoğrulduğu için tezgahı biraz unlayarak hamurumu tezgaha alıyorum. Ve birkaç dakika boyunca hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru ne kadar çok uzun süre, ne kadar güzel yoğurursanız dokusu o kadar güzel olacaktır. Birazdan dokusunun farklılığını sizler de göreceksiniz. Birkaç dakikanın sonundaki hali bu. Yoğurmaya devam ediyorum. Ve son hali oldukça tok, dokusu daha güzel oluyor. Hamurun kalitesi artıyor. Toplamda 2,5 su bardağı suyla hamurum bu kıvama geldi. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre. Yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Hamuru hazırladıktan sonra şöyle ben iç malzemeyi hazırlayıncaya kadar bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerini örterek eğer iç malzemenizi öncesinde hazırlarsanız dinlendirmeden de başlayabilirsiniz. İçi için 250 gram kadar kıymayı bir kaseye aldım. Üzerine de yarım demet kadar maydanozu ince ince kıydım. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber kullandım. Miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ardından biraz daha böyle kıvam alması için üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Biraz bu şekilde karıştırdıktan sonra iç malzememiz hazır oluyor. Bu iç malzemeyi kavurarak hazırlayanlar da var. Biz bu şekilde çiğ bir şekilde yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Pişerken zaten iç malzemesi de güzel bir şekilde pişiyor. Hamuru 2 parçaya böldüm ve elimle yuvarlayarak 2 eşit beze oluşturuyorum. 2 seferde açacağım hamurumu. Hamurun bir tanesini açarken diğerinin üzerini kapatalım. Yoğurma kabına alarak üzeri kabuk bağlamasın. Tezgahımı ve hamuru unlayarak hamuru açabildiğim kadar açacağım, incelteceğim oklavayla. Oklavayla açmak daha kolay oluyor. Böyle büyük açacağımız için oklavayla açmanızı öneririm. Elimle birazcık açtıktan sonra oklavayla açma işlemine geçiyorum. Ara ara hamurunuzu açarken muhakkak unlayın. Çünkü üzerindeki un bittikçe hamurunuz açmaya devam ettikçe yapışabilir. Ara ara un serpmenizde fayda var. Un serptiğinizde zaten kolay bir şekilde açılacaktır hamurunuzda. Bu şekilde yufka açar gibi hamurumu inceltiyorum. Çok kalın bırakmayın bu aşamada. Şu an hala kalın. Ara ara un veriyorum hamuruma ve açmaya devam ediyorum. Bu şekilde açtığımızda orta kısmı bir tık daha ince kalıyor. En son açma işlemi bittikten sonra kenarlarını oklava yardımıyla biraz daha inceltiyorum ki eşit kalınlıkta olsun. Çok rahat bir şekilde açılan bir hamur. Açarken zorlanacağınızı düşünmüyorum. Az önce de belirttiğim gibi kenar kısımları çok az daha kalın olduğu için şöyle oklava yardımıyla biraz daha inceltiyorum.
Her tarafa aynı kalınlığa geldikten sonra da bıçak yardımıyla dilimleyebiliriz. Böyle mantı yaparken hamuru daha kolay bir şekilde, yufkayı daha kolay bir şekilde dilimlemek için aparatlar satılıyor. Elinizde onlardan varsa daha hızlı ve daha kolay bir şekilde de dilimleyebilirsiniz tabii ki. Ben böyle keskin bir bıçak yardımıyla kareler oluşturdum. Kare şeklinde kesiyorum. Bütün hamura aynı şekli veriyorum. Sonrasında iç malzememi üzerine ekleyeceğim. Hazırladığımız kıymalı iç harçtan azar azar hamurların üzerine ekleyelim. Hepsini eşit miktarda eklemeye çalışalım. Tabii bu tarifi hazırlarken 2 kişi olunca çok daha rahat, çok daha hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Bir taraftan biri iç malzemeyi yerleştirirken diğer taraftan da katlama işlemi yapılınca kısa sürede hazır oluyor tarifiniz. İmece usulü daha hızlı, daha pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hepsine iç malzemeyi dağıttıktan sonra şöyle karşılıklı köşeleri birleştirip üçgen bir form veriyorum. 3 kulaklı oluyor yani üçgen bir formda oluyor. Aslında normal mantıdan tek farkı katlama şekli. Normal klasik mantı yapmak isterseniz o şekilde de katlayabilirsiniz aynen bu tarifi. Bu şekilde hazırlaması daha pratik geliyor bana. İkinci bezeye de aynı şekilde şekil vereceğiz. Onu göstermiyorum. Aynı bu şekilde açarak katlayacağız. Malzemeleri yerleştirip şekil verme işlemi bitti. Tepsinin üzerine biraz un serptim ki yapışmasın hamurlar ve hazırladığım mantıları, diğer ismiyle kaydırmaları tepsime aldım. Diğer tarafta geniş bir tencerede su kaynattım. Üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Aynı makarna haşlar gibi suyumu hazırladım. İçerisine yağ eklemiyoruz suyumuzun. Kaynayan suyun içerisine suyunuzu bol tutun. Çok az olmasın. Şimdi yaptığınız miktara göre su miktarı da değişebilir. Şu kadar diyemiyorum size. Geniş, büyük bir tencerede hazırlayın. Hazırladığınız mantıları alacak kadar. Sonrasında hazırladığınız mantıları suyun içerisine alabilirsiniz. Aynı makarna haşlar gibi, makarna pişirir gibi mantılarımızı haşlayacağız. Ben ikinci bezeyi kıymamı buzluktan çıkartmadığım için hazırladıktan sonra buzluğa kaldırdım, dondurucuya kaldırdım. İkinci bezenin tamamını pişirmedim. Yani sonrasında yemek üzere ayırdım. Belirttiğim gibi kıymanın dondurucudan çıkmamış olması önemli. Dondurucudan kıymayı çıkardıktan sonra bu tarz yemekler hazırlayınca tekrar dondurucuya kaldırmıyorum. Kaldıranlar olduğunu duyuyorum ama açıkçası ben cesaret edemiyorum. Çözülmüş ürünü tekrar buzluğa koymak çok mantıklı gelmiyor bana. Belki bilmiyorum, bildiğim yanlış da olabilir. Bunun için sizlere de hani bu şekilde yapmanızı öneririm. Eğer dondurucudan kıyma çıkararak hazırladıysanız mantınızı tekrar mantı olarak hazırladıktan sonra, şekil verdikten sonra dondurucuya kaldırmayın bence. Ama taze kıyma aldıysanız, iç malzemenizi ondan hazırladıysanız bir miktarını dondurucuya kaldırabilirsiniz. Sonrasında yemek üzere. Mantıları pişiriyoruz ara ara karıştırarak. Ocağımız orta ateşteyken gördüğünüz gibi kısık ateşte pişirmiyorum. Ocağım orta ateşte, hatta ortanın bir tık üstünde diyebilirim. Ortalama 8-9 dakika gibi bir sürede mantılarım istediğim kıvama geldi ve pişti. Süzerek alıyorum. Çok aşırı süzmüyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif sulu bir şekilde alıyorum. Bu şekilde kıvamı daha çok hoşuma gidiyor. Geniş bir tepsiye alıyorum mantıları. Yani mantıları suyun içerisine koyma vaktinden başlayarak sayıyorum pişme süresine. İlk mantıyı suyun içerisine attığımda 44 geçiyordu. Size tam bir vakit söylemem gerekirse. Tencereden aldığımda ise 44-53 falan geçiyordu. Tabii 53 geçiyordu. Ortalama 9 dakikada istediğim şekilde pişti. Üzerine bir miktar sıvı yağı kızdırdım bir sos tenceresinde ve sıvı yağı üzerine ekleyerek karıştırıyorum. Sıvı yağı yakıyoruz bir cezvede ya da sos tenceresinde, üzerine ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ayrıca sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım. Üzerine sarımsaklı yoğurdu dağıtıyorum. Servis ederken de sarımsaklı yoğurtla mükemmel oluyor çünkü bu tarz tarifler.
Bir miktar yağda kırmızı toz biber ya da pul biberi de yakarak üzerine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde sunumu oldukça güzel oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.